Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün lastik şeklinde kullanabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım sizlere. Özellikle kaşkol, boyunluk, şapka gibi örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Modelim 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son bir tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 17 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Burası örgümün ilk sırası ve örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ters olarak. Burada tek dikkat etmeniz gereken kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeğimizin düz, ondan sonra ters ilmek şeklinde devam etmesi. Sıra boyunca bir düz, bir ters, bir düz, bir ters şeklinde örgümüzü örüyoruz. Birkaç sıra model belli olana kadar zorlanabilirsiniz. Ama model ortaya çıktıktan sonra hiçbir zorluğu kalmayacaktır. Bir ters bir düz şeklinde devam ettim. Kenar ilmeği ile arka yüzde modelimi kurmuş oldum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve örgümün ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ön sırada kenar ilmeğinden sonraki 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmeği ters ördüm. 4. ilmeğe geldiğim zaman ilmeğin içine değil bir alt sırasına batarak örüyorum. Sonraki ilmeği 3 ilmeğimi ters örüyorum. Burada aradaki düz ilmeği ters örmemiz lazım. Bu ters örerken öndeki ilmeği değil arka taraftaki ilmeğine girerek örmenizi tavsiye ederim. Bu şekilde ters örerseniz ilmeğiniz daha düzgün ve güzel görünümlü olacaktır. 3 ilmeğimi ters ördüm. 4. ilmeğe gelince düz ilmeği içine değil bir alt sırasına batarak örüyorum. Sonraki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4. ilmeğim düz ilmek. Bu ilmeğin içine değil bir alt sırasına girerek düz örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğini düz örerek örgümüzü ön yüze tamamlamış olduk. Birkaç sıra sonra modelimiz ortaya çıkacak. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Burada örgünün ilk başlangıcındaki yapılan işlemleri yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk ilmeğimi düz, ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Burada arada düz ilmeğim var. Bunu ters olarak örmem lazım. Ters örerken bu ikinci ilmeğin olduğu yerden değil, ilk ilmeğin olduğu yerden girerek ters örelim. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Sıra boyunca bir ters, bir düz şeklinde ilmeklerimizi örmemiz lazım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Önce kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4. ilmeğim düz ilmek. İlmeğin içine değil bir alt sırasına batarak örüyorum. Devamındaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4. ilmeği içine değil bir alt sırasına batarak örüyorum. Aradaki 3 ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. 4. ilmeği bir alt sırasına batarak örüyorum.
Kenar ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Modelim kendini göstermeye başladı. Örgümüzün arka yüzünde aynı şekilde kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeği düz, sonraki ilmeği ters şeklinde örmeye başlıyoruz ve bir ters bir düz olarak modelimizi tamamlıyoruz. Modelimiz ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. Bir alt sırasına battığımız ilmekler Selanik ilmeği olarak yukarıya doğru kabartmalı bir görünüm elde ettiriyor. Aradaki örmüş olduğumuz 3 ilmek ters ilmeğin ortasındaki ilmek ise pirinç örgü şeklinde devam ediyor. Bu şekilde oldukça hoş bir görünümü var. Selanik ilmeklerin kabartmalı 3 boyutlu bir görünümü var. Bu model tek taraflı görünen bir model. Örgümüzün arka tarafı bir ters bir düz örgü görünümüne sahip. Dediğim gibi özellikle kaşkol şapka modellerinde bu örneği kullanabilirsiniz. Erkekler için önden fermuarlı ceket hırka türü örgülerde bu modeli kullanabilirsiniz. Ayrıca erkek bebeklere ve battaniye örgülerine bu modeli uygulayabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.